Bu strateji ile Miatek'te %112, Escort Teknoloji'de %85, Vestel'de %68, TAV Havalimanları'nda %70, Froto'da %55 kazandık ve kazanmaya devam ediyoruz. Stratejinin nasıl uygulandığını öğrenmek istiyorsan videodan ayrılma. Her hafta cumartesi günü olduğu gibi bu haftada ucuz hisseler strateji videomuzda karşınızdayım. Bu haftaya gelesiye kadar birçok hissede alım satım yaptık, güzel karlar elde ettik arkadaşlar ve hafta hafta ucuz hale gelen hisseleri tek tek inceliyoruz arkadaşlar. Bu hafta listemize eklenen 11 yeni hisse var. Onların da analizini yapıyor olacağız ve mevcutta listemizde olan hisselerin tek tek durumuna bakıyor olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce burada anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır ve ayrıca bu sağ tarafta gördüğünüz hisselerin hiçbirisinin mali tabloları analizini incelemedim. Bu stratejiyi uygulayacağınız hisselerde muhakkak bilanço analizi, mali tablolar analizi yapmanızı öneriyorum. Hisse Longçu YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta yine her hafta cumartesi günü olduğu gibi ucuz hisseler stratejimizin tek tek hisselerde son durumuna bakıp listemize ilave olan yeni 11 hisseyi değerlendiriyor olacağız. Evet, stratejimizi şöyle hızlıca bir hatırlamamız gerekirse Williams yüzde aralığı indikatörünü kullanıyoruz arkadaşlar ve haftalık grafikte çalışıyoruz. Williams yüzde aralığı indikatörü şu en altta gördüğünüz indikatör. Şöyle şuradan kaldıralım ve yeniden ekleyelim. Göstergeler kısmına tıklıyoruz. Williams yazıyoruz arkadaşlar. Williams yazmaya başladığımızda zaten Williams yüzde aralığı olarak çıkıyor. Evet, bunu ekliyoruz ve sonrasında şurada ayarlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ayarlar kısmında girdiler sekmesinde uzunluk 10, kaynak kapanış, zaman aralığı grafik, zaman aralığının kapanmasını bekleyin, tikli olacak. Stil kısmına geçiyorum. Stil kısmında ise tamamı tikli vaziyette ve alttaki iki kutucuk da tikli olacak. Şurada üst band -10, middle level -40, alt band ise -90 olarak ayarlanacak arkadaşlar. Bu ayarları yaptıktan sonra tamam deyip stratejimizi anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi haftalık grafikte çalıştığımızı söylemiştim arkadaşlar. Şu en altta gördüğünüz indikatörde -90 seviyesi olarak belirttiğimiz seviye şu altta gördüğümüz kesik kırmızı çizgiler. Şu üst tarafta gördüğümüz kesik kırmızı çizgiler ise -10 seviyesi. Şuradaki kesik olmayan yatay çizgi ise -40 seviyesini ifade ediyor arkadaşlar. Şimdi stratejimize göre haftalık kapanışları bekliyoruz. Haftalık kapanışlarda -90 seviyesinin altında bir kapanış oluyorsa ve aynı zamanda fiyat o haftayı düşerek kapatmışsa bütçemizden eşit olarak böldüğümüz miktarlarla toplama yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Froto hissesinde ilk toplamayı 18 Aralık haftasında yapmışız. Ve sonrasında devam eden bir sonraki haftada fiyatın yeniden düştüğünü ve Williams yüzde aralığı indikatörünün ise -90 seviyesinin altında kalmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada ikinci alımımızı yapmış olduk. Ve sonrasında -90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz bir sonraki hafta. Stratejimize göre -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Sonrasında -10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Bakın 22 Ocak haftasında -10 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Ve daha sonrasında hafta hafta uyumsuzluk arıyoruz arkadaşlar. Uyumsuzluktan şunu kastediyorum. Bakın mesela şurada 5 Şubat haftasından 12 Şubat haftasına geçerken fiyatımızın yükseldiğini fakat Williams yüzde aralığı indikatörümüzün yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Bu tip durumlarda elimizdekilerin yarısını satıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında -40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış geldiğinde ise elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Stratejimiz bu kadar arkadaşlar. Ve şöyle baktığımızda Froto hissesinde %56'lık bir karlılık elde etmiş gözüküyoruz. Gayet güzel arkadaşlar. Şimdi diğer hisselerimizin durumuna hızlıca bakıp yeni eklenen 11 hisseye bakacağız arkadaşlar. Evet, Miatek ile başlıyorum. Miatek hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Bakın burada -90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımımızı durdurduk. Daha sonrasında -10 seviyesinin üzerine geçtiğini görüyoruz. Ve sonrasında yönünü aşağı çevirmiş. Şu anda -40 seviyesinin altında olmadığı için satış yapmıyoruz, bekliyoruz arkadaşlar. Daha önce 3 defa toplama yaptık ve sonrasında şöyle güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. %104 civarlarında. Evet, Escort Teknoloji'ye geçiyorum. Escort Teknoloji'de de bakın 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyorsunuz.
Burada alımımızı yapıyoruz. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine atıyor. Alımı durduruyoruz arkadaşlar. Sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine 29 Ocak haftasında attığını görüyoruz. Ve bu hafta itibariyle de eksi 40 seviyesinin altında ilk haftalık kapanışını yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla stratejimize göre Escort Teknoloji hissesini bu hafta satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda %82-83 civarlarında karlılık elde etmiş olduk. Ve Escort Teknoloji hissesini listemizden çıkartıyoruz. Bir diğer hissemiz Vestel. Vestel listesinde de daha önce 3 defa alım yaptık. Eksi 90 seviyesinin altındaki kapanışlar bittikten sonra eksi 10 seviyesinin üzerine de attığını görüyorsunuz. Daha sonrasında eksi 40 seviyesine neredeyse geldiğini, oradan tekrardan yönünü yukarı çevirdiğini görüyoruz. Şu anda herhangi bir ekleme yapmıyoruz, satış da yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda Vestel hissesinde de ortalama %68 civarlarında karlı durumdayız. Bir diğer hissemiz TAV Havalimanları. Evet, TAV Havalimanları hissesinde de 18 Aralık haftasında eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Daha sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine atıyor ve eklemeyi bırakıyoruz arkadaşlar. Eksi 10 seviyesinin üzerinde uzun bir süre devam ettiğini görüyoruz. Bu hafta da güzel bir yükseliş gelmiş. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden de baktığımızda bu hissede de %74, %75 civarlarında karlı gözüküyoruz. Proto'ya zaten bakmıştık. Hektaş'a geçiyorum. Hektaş hissesinde henüz kâra geçebilmiş değiliz. Hektaş hissesinde daha önce 8 defa toplama yaptık. Artık bu hafta itibariyle toplamayı bırakıyoruz arkadaşlar. Williams indikatörü yönünü yukarı çevirmiş durumda. Eksi 90 seviyesini geçmedi ama tam direnç seviyelerinde ve artık 8 defa topladık. Daha fazla eklemeye gerek yok. Bekliyor olacağız. Artık önümüzdeki haftadan itibaren Hektaş'ta da yükselişlerin gelmesini beklerim. Evet, bir diğer hissemiz Aksu'ya. Aksu'ya hissesinde daha önce 3 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bıraktık arkadaşlar. Daha sonrasında eksi 10 seviyesinin üzerine atmadan eksi 40 seviyesinin altına düştüğünü görüyoruz. Önümüzdeki haftalarda düşüşün devam etmesi durumunda eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelirse toplamaya devam ediyor olacağız. Şu anda ortalama maliyetlerimize göre baktığımızda bu hissede de %13, %14 civarlarında karlı durumdayız. Toaso'ya geçiyorum. Evet, Toaso'da daha önce 5 defa toplama yaptık. Eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra toplamayı bıraktık. Şu anda eksi 10 seviyelerine yakın gözüküyoruz. Eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralardadır diye düşünüyorum. Baktığımızda %23 civarlarında Toaso hissesinde de karlı durumdayız. Bir diğer hissemiz Alarko Holding. Alarko Holding'de daha önce 5 defa alım yaptık arkadaşlar. Eksi 90 seviyesinin üzerine geçtikten sonra toplamamızı bıraktık. Şu anda eksi 40 seviyesinin üzerinde, eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış gelirse elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda bu hissede de %39, %40 civarlarında karlı durumdayız. Asuzu'ya geçiyorum. Evet, Asuzu'da daha önce 2 defa alım yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Şurada eksi 10 seviyesinin üzerine geçmeden eksi 40 seviyesinin altına düştüğü için elimizdekileri satmadık, beklemeye devam ettik. Şu anda eksi 40 seviyesinin üzerindeyiz. Hala da eksi 10 seviyesinin üzerine geçmiş değil. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir ekleme de yapmıyoruz. Şöyle baktığımızda ortalama maliyetimize göre bu hissede de %31 civarında karlı durumdayız. Bir diğer hissemiz Kimtex Poliüretan. Kimtex Poliüretan hissesinde daha önce 5 defa toplama yaptık. Şu anda eksi 90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Artık birkaç hafta içerisinde buralardan yükselişin gelmesini bekleriz. Şurada bir destek seviyemiz var. Fibonacci destek seviyesi 53.15 seviyesi arkadaşlar. Bu destek kırılmadığı sürece önümüzdeki dönemde ilk etapta 62.05, sonrasında da haftalık Kaufman hareketli ortalaması olan 69.33 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Evet, bir diğer hissemiz Türk Traktör. Türk Traktör hissesinde daha önce 4 defa toplama yaptık. Sonrasında eksi 90 seviyesinin üzerine attığı için toplamayı bıraktık arkadaşlar. Şu anda eksi 10 seviyesinin üzerinde gayet güzel. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda Türk Traktör hissesinde %40 karlılık durumundayız. Bir diğer hissemiz SDT Uzay ve Savunma. Burada da eksi 90 seviyesinin üzerine attıktan sonra alımlarımızı durdurduk arkadaşlar. Daha önce 5 defa alım yapmıştık. Eksi 10 seviyesine çıkmadan geriye dönüş geldiği için elimizdekileri satmadık. Önümüzdeki haftalarda eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışlar gelirse
toplamaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda bu hissede de %17 karlı durumdayız. Bir diğer hissemiz Europower Enerji. Europower Enerji hissesinde daha önce 5 defa alım yapmıştık. Geçtiğimiz haftada bir alım daha ilave ettik. Ve bu hafta itibariyle de tekrar yükselişin geldiğini görüyoruz. -90 seviyesini de üzerine atmış. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu destek seviyemiz olan 148.3 seviyesinden desteğini almış gözüküyor. Önümüzdeki haftalarda 171.3 seviyelerine doğru ilk etapta yükselişin devamını bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Smart Güneş Enerjisi. Burada daha önce şöyle bakalım 3, 4, 5, 6, 7 defa alım yaptık. Ve bu hafta itibariyle -90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Artık bundan sonra şu önündeki 60.90 seviyesindeki direnci de geçebilirse ilk etapta 64.98 seviyesine oraya da geçtikten sonra önünün açık olacağını düşünüyorum. Hep birlikte takip edeceğiz. Bir diğer hissemiz GESAN. GESAN hissesinde daha önce 2, 4, 6, 7 defa alım yaptık arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta da -90 seviyesinin altında kapatmıştı. Ve bu hafta itibariyle tekrardan yönünü yukarı çevirdi. Şu anda tam 70.60 seviyesindeki Fibonacci direncinde kapanış yaptığını görüyoruz. Önümüzdeki hafta burayı geçerse İlk etapta 74.34 seviyesine, oraya da geçtikten sonra 86.40 seviyelerine doğru yükseliş bekleyebiliriz. Bu seviyede geçildikten sonra bir önceki zirvesi olan 110 seviyelerine doğru yükseliş bekleriz arkadaşlar. Birlikte takip ediyor olacağız. Bir diğer hissemiz ACE Eczacıbaşı. Burada daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla hissemizi bu hafta satıyoruz. Şöyle ortalama maliyetimize göre baktığımızda bu hissede de %14, %15 civarlarında bir karlılıkta satış yapmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Alfas. Evet, Alfas hissesinde daha önce 5 defa alım yapmıştık. Geçtiğimiz haftada -90 seviyesinin altında kapanışını yaptığı için 6. alımımızı ekledik ve bu hafta itibariyle güzel bir yükseliş geldi. Şu anda önümüzdeki direnç seviyemiz 104.1 seviyesi gözüküyor. Bu seviye geçildikten sonra 114.1 seviyesinde kalkman hareketli ortalaması var. Burası da geçildikten sonra 127.2 ya da 128 diyelim, 128 seviyesinde Fibonacci direncimiz var. Buralara doğru ilk etapta yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. 128 seviyesi de geçilirse bir önceki zirvemiz olan 164 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Ahlatçı Doğalgaz. Evet, burada da daha önce 3 defa alımımızı yapmıştık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla elimizdekileri satıyoruz arkadaşlar. Şöyle baktığımızda bu hissede de %19 civarında karlılıkta çıkış yapmış olduk ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz İzdemir Enerji. Burada daha önce 4 defa alım yapmıştık. Geçtiğimiz haftada -90 seviyesinin altında bir kapanış geldi. Orada bir alım daha ilave ettik. Ve bu hafta itibariyle yükseliş geldiğini görüyoruz. Toplamda 5. alımımız oldu. -90 seviyesinin de üzerindeyiz. İlave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu an destek seviyemiz 24.96 seviyesi olarak gözüküyor. Belki buralara kadar bir düşüş gelip buradan desteğini alıp yönünü yukarı çevirebilir. Direnç seviyemiz ise 34.50 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. Bu seviye geçildikten sonra bir sonraki direncimiz 44.40 seviyesinde. Evet, bir diğer hissemiz Anadolu Hayat Emeklilik. Burada da daha önce 2 defa alım yapmıştık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında kapanış geldiği için elimizdekilerin tamamını satıyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama alım yaptığımız seviyelere göre baktığımızda burada da %8 civarında bir karlılık elde ettik ve listemizden çıkartıyorum. Bir diğer hissemiz Aygaz. Evet, Aygaz hissesi daha önce 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -40 seviyesinin altında kapanış geldiği için burada da elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Şöyle alım yaptığımız seviyelerden baktığımda %24'lük karlılık ile Aygaz hissesini satıyoruz arkadaşlar stratejimize göre. Bir diğer hissemiz Magen. Evet, Magen hissesinde daha önce 5 defa alım yaptık. Şu anda -40 seviyesinin üzerinde olduğumuz için elimizdekileri satmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle ortalama maliyetimiz şuralardır diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda %42'lik bir karlılık içerisindeyiz Magen hissesinde. Bir diğer hissemiz Kölgranit. Kölgranit hissesinde daha önce 2 defa alım yaptık. Sonrasında -90 seviyesinin üzerine attığı için
herhangi bir ekleme yapmadık. Bekliyoruz arkadaşlar. Şu anda -90 seviyesinin üzerindeyiz. Herhangi bir ekleme yapmayacağız ve beklemeye devam ediyoruz. Bir diğer hissemiz Tat Gıda. Tat Gıda hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle yani Williams yüzler aralığı indikatörünün yönünü yukarı çevirdiğini fakat fiyatın düştüğünü görüyoruz. Artık burada 1-2 hafta içerisinde ben yükselişin gelmesini beklerim. Ve Tat Gıda hissesinde şu anda -90 seviyesinin altında olduğumuz için bir alım daha ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle şuraya ekliyorum. Şöyle baktığımızda daha önce mesela 2023 yılında Nisan ayında birkaç defa mesela daha öncesinde Şubat ayında bir defa, Mart ayında 2 defa ve Nisan ayında bir defa toplama yaptırdıktan sonra Tat Gıda hissesinde şöyle güzel bir yükseliş geldiğini görüyorsunuz. %150'lik. Burada da -90 seviyesini attıktan sonra benzer bir yükselişin gelmesini bekleyebiliriz. Şu anda destek seviyemiz 24.18 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece ilk etapta 27.32 sonrasında da 29.78 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Bir diğer hissemiz Şeker Gayrimenkul. Burada daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda -90 seviyesinin çok hafif üzerine attığını görüyoruz. Ve aynı zamanda yeşil mumla kapatmışız bu haftayı. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada önümüzdeki ilk direnç seviyesi olarak 4.77 seviyesi gözüküyor. Destek seviyesi olarak ise 3.15 seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Belki birkaç hafta boyunca yükselişli düşüşlü seyirin devamından sonra 3.15 seviyelerine kadar belki bir gevşeme yaşadıktan sonra buralardan desteğini alıp yönünü yukarı çevirmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. Bakın şurada Nisan ayında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanışları tamamladıktan sonra zirvesine kadar %421'lik bir yükseliş yaşanmış, gayet güzel. Kristal Kola'ya bakalım. Evet, Kristal Kola hissesinde daha önce bir defa toplama yaptık. 11 Mart haftasında bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında olduğumuz için ve düşüşle devam ettiği için bir ekleme daha yapabiliriz arkadaşlar. Şuraya ekliyorum. Şöyle bakalım, daha önce burada da yine 2023 Nisan-Mayıs döneminde birkaç hafta -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş yaşanmış. %194'lük, gayet güzel. Bir diğer hissemiz Körfez Gayrimenkul. Körfez Gayrimenkul hissesinde 2 defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle ekleme yapmıyoruz. -90 seviyesinin çok hafif üzerine attığını görüyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde bakın Şubat 2023 tarihinde birkaç hafta -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra şöyle zirvesine kadar %913, gayet güzel bir yükseliş gelmiş. Tekrarını hep birlikte bekliyor olacağız. Bir diğer hissemiz RTR Laboratuvarları. Burada daha önce bir defa alım yaptık. 11 Mart haftasında yaptık bu alımı. Bu hafta itibariyle tekrardan -90 seviyesinin altına bir kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hafta ikinci alımımızı ekleyebiliriz ve ekliyoruz arkadaşlar. Daha önce -90 seviyesinin altında şöyle Kasım ayında birkaç defa kaldığını görüyoruz. Sonrasında baktığımızda %37'lik bir yükseliş yaşanmış. Gayet güzel. Ondan öncesinde 2023 Şubat ayında, Mart ayında ve Nisan-Mayıs aylarında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra zirvesine kadar %229'luk yükseliş geldiğini görüyoruz. Evet, bir diğer hissemiz İhlas Yayın Holding. Burada daha önce bir defa alım yaptık. Bu hafta itibariyle -90 seviyesinin altında bir kapanış daha geldiği için ikinci alımımızı ekliyoruz. Bu hafta itibariyle tam da destek seviyesinde kapanış yaptığını görüyoruz. 2.40 seviyesi. Buradan desteğini alıp önümüzdeki hafta 2.81 seviyesine doğru yükselişler gelebilir. Bakalım, takip edeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi Mayıs ayında bir defa -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Şubat ayında 2 defa -90 seviyesinin altında kapanış yapmış ve sonrasında zirvesine kadar baktığımızda %428'lik kazanç getirmiş. Gayet güzel arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Hedef Holding. Bunu geçen hafta eklemiştik ve ilk alımımızı yapmıştık. Bu hafta itibariyle daha ilk haftadan -90 seviyesinin üzerine attı ve aynı zamanda şöyle haftalık uzun zamandır gelen bir
paralel kanal göstermiştim size arkadaşlar. Bu kanalın içerisine tekrardan girdiğini görüyoruz. Burada bir hafta daha yükselişle devam etmesi durumunda önümüzdeki dönem için güzel yükselişler görebileceğimizi düşünüyorum. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz şu anda. Bekliyoruz. Eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Eksi 10 seviyesinin üzerine attıktan sonra ve sonrasında eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış yapasaya kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Ancak haftalık kapanışı eksi 40 seviyesinin altında yaptıktan sonra elimizdekileri satıyor olacağız stratejimize göre. Bir diğer hissemiz Kuyas. Evet, burada daha önce geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Burada da aynı şekilde ilk haftadan eksi 90 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar. Burada bakalım daha önce ne zaman eksi 90 seviyesinin altına düşmüş. Mart 2022'de birkaç defa eksi 90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Ve sonrasında şöyle baktığımızda %2149'luk gayet güzel, muazzam bir yükseliş olmuş arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Uşak Seramik. Burada da geçen hafta ilk alımımızı yaptık. Bu hafta itibariyle yükseliş geldi. Ve eksi 90 seviyesinin üzerindeyiz. Gayet güzel. Herhangi bir ekleme yapmıyoruz. Bekliyoruz. Daha öncesinde Nisan ayında eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar yaptığını görüyoruz. Ve sonrasında gayet güzel bir yükseliş gelmiş. %443'lük. Evet, bu hafta stratejimize uygun hale gelen 11 hisse var demiştim arkadaşlar. Şimdi onlara bakıyoruz. PC iletişimle başlıyorum. PC iletişim hissesi eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışını yaptı. Geçen hafta da o seviyenin altında haftalık kapanış yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan ilk alımımızı ekliyorum arkadaşlar. Geçen hafta bu hisseyi fark etmemiştim. Bir arkadaşımız yorumlara yazmış. Ona istinaden listemize eklemiş oldum. Bu hafta ilk alımımızı ekledik arkadaşlar. Daha önce bakın Aralık 2023'te eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle zirvesine kadar baktığımızda %65'lik gayet güzel bir yükseliş yaşanmış. Tekrarını bekliyor olacağız. Hep beraber hafta hafta takip ediyor olacağız. Bir diğer hissemiz Ereğli. Evet, Ereğli hissesinde daha önce biliyorsunuz Ereğli hissesi listemizde vardı ve alımımızı 16 Ekim haftasında yapmıştık. Ve sonrasında da 26 Şubat haftasında eksi 40 seviyesinin altında haftalık kapanış yaptığı için elimizdekileri sattık arkadaşlar. Bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altına tekrar düştüğü için yeniden alım yapabiliriz. Şöyle bir önceki alım satım döneminde ne kazanmışız şöyle bakarsak %22'lik bir kazanç kazanmışız arkadaşlar. Şu alımı şuradan silelim, kafamızı karıştırmasın. Evet, bu haftaya yeni alımımızı ekliyorum arkadaşlar. Hafta hafta takip ediyor olacağız. Bir diğer hissemiz Kardemir. Evet, Kardemir hissesinde de eksi 90 seviyesinin altında 2 hafta önce kapanış yaptığını görüyoruz. Geçtiğimiz hafta ve bu hafta eksi 90 seviyesinin üzerinde. Bu hisseyi de 2 hafta önce fark etmemişim arkadaşlar. Yeni fark ettim. Ve fiyat da zaten daha çok düşmüş. Buradan ilk alımımızı ekleyebiliriz. Kardemir hissesinde de ilk alımımızı ekliyorum arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Petkim. Evet, Petkim hissesinde de daha önce alım satım yapmıştık. 18 Aralık tarihinde almıştık arkadaşlar. 18 Aralık tarihinde aldıktan sonra 11 Mart haftasında satışını gerçekleştirdik. Ve şöyle baktığımızda da Petkim hissesinde de %30'luk bir kazanç elde etmiştik arkadaşlar. Bu hafta itibariyle de tekrardan eksi 90 seviyesinin altında. Dolayısıyla buradaki alımı şuradan alalım. Şuraya yeni alım olarak ekliyorum arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Şekerbank. Evet, Şekerbank hissesi eksi 90 seviyesinin altında haftalık kapanışını yapmış. Buradan ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle ekliyorum. Şekerbank hissesinde daha önce bakın 2023 Ocak ayında bir defa, Şubat ayında bir defa, Mart ayında 2 defa eksi 90 seviyesinin altında kapanışlar geldikten sonra şöyle zirvesine kadar %243'lük güzel bir yükseliş görmüşüz. Burada da birkaç hafta toplamalarımızı yaptıktan sonra güzel yükselişlerin gelmesini bekleyebiliriz. Şu anda destek seviyemiz 3.55 seviyesi. 4.28'de bir direncimiz var. Orayı geçerse bir sonraki direncimiz 5.04 seviyesinde. Bir diğer hissemiz Deva Holding. Evet, Deva Holding hissesi bu hafta itibariyle eksi 90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz.
Stratejimize göre burada ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Daha önce bakın Aralık 2023'te -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ve o günden sonra şöyle baktığımızda %21'lik bir kazanç getirmiş. Bakalım hafta hafta bu hisseyi de takip ediyor olacağız. 2023 Mart ayında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanışlar yaptıktan sonra o dönemde de %172'lik güzel bir kazanç getirmiş arkadaşlar. Bir diğer hisse Info Yatırım. Info Yatırım hissesi de -90 seviyesinin altında kapanışını yaptı. Buradan ilk alımımızı bekleyebiliriz. Evet, bu hissede destek seviyemiz şu anda 10.61 seviyesi gözüküyor arkadaşlar. Burası kırılmadığı sürece buradan desteğini alıp 12.60 seviyelerine doğru ilk etapta yükseliş bekleyebiliriz. Burası geçilirse önümüzdeki dönem için 14.76 seviyelerinde kapanma hareketli ortalamamız var. O seviyelere doğru yükseliş bekleyebiliriz arkadaşlar. 10.61 seviyesi ya da 10.55 seviyesi de diyebiliriz buraya. Aşağı yönlü kırılırsa önümüzdeki dönemde 8.63 seviyelerine doğru da düşüşler görülebilir. Şöyle baktığımızda Şubat ayında birkaç defa 2023 Şubat ayında birkaç defa -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Mart ayında bir defa -90 seviyesinin altında kapanış yaptığını görüyoruz. Ve sonrasında da güzel bir yükseliş gelmiş. Baktığımızda %153'lük güzel bir yükseliş görmüşüz bu hissede de. Bir diğer hissemiz Çemtaş Çelik. Burada da -90 seviyesinin altında kapanış geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu hisseyi toplamak isteyen arkadaşlar buradan toplamaya başlayabilirler. Aynı zamanda 9.82 seviyesinde bir desteğimiz var. Buradan desteğini alıp önümüzdeki hafta yönünü yukarı çevirebilir. Birlikte takip edeceğiz. Böyle bir durumda 10.59 seviyesinde bir direncimiz var. Orası geçildikten sonra 11.53 seviyelerine doğru yükselişler bekleyebiliriz. Şöyle bakalım, daha önce Aralık 2023'te bir defa -90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz %44 seviyelerinde. Bir diğer hissemiz Eczacıbaşı. Eczacıbaşı hissesi de 2 hafta önce aslında -90 seviyesinin altında kapanış yapmış. Fakat o zaman bu hisseyi fark etmemişim. Daha iyi olmuş. 2 hafta boyunca düşüşünü gerçekleştirmiş. Bu hafta -90 seviyesinin üzerinde olduğunu görüyoruz. Buradan bir ekleme yapabiliriz arkadaşlar. İlk eklememizi buradan ekliyorum. Hem daha iyi oldu. Daha düşük maliyette eklemiş olduk. Bu hissede de 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında bir kapanış yaptıktan sonra şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz %20 seviyelerinde. Daha öncesinde ise 2 Mayıs haftasında -90 seviyesinin altında kapanış yaptıktan sonra %224'lük bir yükseliş gelmiş. Bir diğer hissemiz Ege Gübre Sanayi. Evet, bu hissede de geçtiğimiz hafta -90 seviyesinin altında kaldığını görüyoruz. Williams indikatörümüzün bu hafta itibariyle -90 seviyesinin üzerine atmış. Fakat fiyat aslında daha da aşağı seviyelerde kapanmış arkadaşlar. Buradan bir alımı ekleyebiliriz. Şuraya eklemeyi yapmış oldum. Hafta hafta bu hisseyi de takip ediyor olacağız. Burada da en son 18 Aralık haftasında -90 seviyesinin altında kapanışları yaptıktan sonra şöyle zirvesine kadar %24'lük yükseliş gelmiş. Ve son olarak İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na bakıyoruz. Burada da -90 seviyesinin altında geçtiğimiz hafta kapandığını görüyoruz. Bu hafta fiyat düşmüş olmasına rağmen Williams indikatörü -90 seviyesinin üzerine atmış. Buradan ilk alımımızı ekleyebiliriz arkadaşlar. Şu anda destek seviyemiz 13.75 seviyesi. Bu seviye aşağı yönlü kırılmadığı sürece ilk etapta 15.55 seviyesine, burası da geçildikten sonra 18.04 seviyelerine doğru yükselişler görebiliriz. Daha önce bakalım ne zaman -90 seviyesinin altında kapanış olmuş. Aralık ayında -90 seviyesinin altında kapanış olmuş. Sonrasında -90 seviyesinin altında geçtiğimiz hafta düşüş olduğunu görüyoruz. Öncesine bakalım. Nisan ayında 2023'te birkaç hafta -90 seviyesinin altında kalmış. Mart ayında bir defa -90 seviyesinin altında kalmış. Ve sonrasında şöyle güzel bir yükseliş görmüşüz. %226'lık. Bu videomuzu burada tamamlıyoruz arkadaşlar. Pazar günkü videomda sizlerden istek olarak gelen hisselerin analizini yapacağım. Dolayısıyla bu videonun altına istek hisselerinizi yazabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.